aynı şeyin etrafında döner durursanız o belli bir süre sonra sizi daha aşağı doğru çeker. Siz kendiniz değiştiğinde, bilinciniz değiştiğinde etrafınızdaki kişiler, durumlar otomatik olarak değişiyor. İçinde yaşadığımız sistemin dilini anlayıp onun diliyle konuşmaya başlayınca, aa diyor, ben yaptım, yanıt da verdi bana diyor. Her bilincin içinde de kendine göre 3 bölüm var. Hayat, Yaradan o kadar adildir ki bugünün olanını bugün vermiyorsa yarın senin çocuğuna veriyor, torununa veriyor. Her şey olması gerektiği gibi. Olan her şey iyidir. Olan her şey dışarıdan nasıl görünürse görünsün, göründüğü gibi olmayabilir. Herkes anlayamaz da diyor. Tasavvuf ehli de burayı. Demir leblebidir burası diyor. Bunu herkes yiyemez. Evet, hoş geldin güzel canım. Sevgili hocam. Mukaddes hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Denizli'de misin yoksa? Ya biliyor musunuz, bu konuda mağdurum. Ee, Neden? Dün gece döndüm. Bir haftadır oradaydım. Ee, ama, Duymamış olayım. Duymamış. Ben duymadım. ama şöyle bir şey, Denizli il hududuna, merkeze hiç gelmedim Hı hocam. hı. Hı hı. Ben direkt Acıpayam'a, annemlere geçtim. Bir Canımsın. oradaydım. Babam ameliyat oldu. Onun böyle küçük ameliyat sonrasındaki bakımında yanlarındaydım. Dün gece döndüm. Geçmişler olsun bir tanesi. Teşekkür ederim. Mısır'dan döndüm. Geldim bir iki gün kaldım. Afyon'a gittim. An itibariyle 10 dakika kadar önce Denizli'ye geldim. Ben de 2 gündür yoktum. Olsun. Olsun. Biz birbirimizi seviyoruz. Uzaklık önemli değil. 7 bilinç seviyesi diyoruz. Hangi bilinç seviyesindeyim diyorum. Ben de merakla bekliyorum yayını. Hoş geldin bakalım tekrar. Buyur. Evet. Bana soru soracaksan böyle çalıştığım yerlerden falan sor. Tabii soracağım tabii ki. Canlı yayın bildirimi gelmiyor diyorsunuz. Artık demeyin canlarım ne olur. Saat 22'de yayındayız. Yani inat ediyorlar ama önünde sonunda e, biz yani halledeceğiz bu işi. Bakın bir haftadır falan bizim konular gelince nasıl yükselmeye başladı. Ben panikle şeyi aradım, Instagram ekibini aradım. Dedim ki hayırdır birisi dedim bot hesap mı gönderiyor? Bir anda bir günde 20 bin olmuş. Gece yattım sabah uyandım 20 bin kişi gelmiş. Dediler ki hocam sizin konularınız gelince 2019 konuları herkes artık demek ki şey değilmiş. Hani ne o? E, Neydi o? Komplo. Komplo teorisi değilmiş ya da benim için o ne içiyor falan diyorlardı. Herhalde su içtiğime inandılar. Hepsi geri övmeye başladı. Evet, güzel canım. Hepsi yoluna girecek. Önünde sonunda maskeler düşmeye başladı. Bunları konuşuyorduk. Ama şu anda da şeyi merak ediyorum. Hangi bilinç seviyesinde olduğumu merak ediyorum. 7 bilinç seviyesini dikkatle dinleyelim. Herkesi toplayalım diyorum canlarım. Şimdi Evet hocam. öncelikle yine atölye tadında yapacağız. Programın akışı hem günlük içinde bulunduğumuz durumlarla ilgili yaşamımızı iyileştirmek, hem de biraz şu gündemi biliyoruz hepimiz. E, O gündemlerle ilgili tuzaklara düşmemek için bu konuların bir temel oluşturduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi az çok 2 yılı geçti sizinle birlikte hep yaptığımız yayınlarda, e, her hocamızın, her anlatıcının kendine göre bir fıtratı var, frekansı var, enerjisi var. Herkes o kanaldan anlatıyor. Benim fıtratım biraz hani böyle, işte şöyle oldu, böyle oldu, şunu yapalım, bakın şöyle oldu, böyle oldu. Benim fıtratım öyle bir fıtrat değil. Dingin ve sakin bir fıtrat. Evet. Evet. Şimdi burada bu bizim bu gibi
diğer konulara duyarsız olduğumuz anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Şimdi ben bununla ilgili bugünkü 7 bilinç seviyesini anlatırken, şimdi frekans konusu çok önemli bir konu. Hayatımızı frekanslar yönetiyor. Ağzımızdan çıkan kelimeler yönetiyor. Düşüncelerimiz yönetiyor. Daha doğrusu bunların hepsi bizim bilincimizi oluşturuyor. Bilincimiz yönetiyor hayatımızı. Ben kullandığım kelimelere de bu anlamda işin içinde olan birisi olarak dikkat ediyorum. Çünkü hangi kelimeyi titreştirirsem o enerjinin kapısını kendime açtığımı çok iyi bildiğim için çok basit bir örnek olsun konuya geçmeden evvel. Şu gündemde olan konular var. O Hı hı. kelimeleri ben telaffuz etmiyorum. Gündem konular dediğimde arkadaşlarım anlıyor zaten. Bunu böyle küçücük parantez içerisinde de birazcık daha net anlaşılsın diye söylemek istiyorum. Ben yıllar evvel 23 yaşındayken bir rahatsızlık, hastalık geçirdim. İnsanlar hastalık geçirdiği zaman, şimdi o kelimeyi yine telaffuz etmeyeceğim ben. K harfiyle başlayan kötü hastalıklara verilen 6 harflik bir kelime var. Herkes anladı sanıyorum. O kelimeyi bile telaffuz etmedim, titreştirmedim ağzımdan ki o frekansla ilgili gelebilecek olumsuz etkilerin kapısını kendimde açmamak için. Şimdi bu sebeple bizim bu konulara duyarsız olduğumuz düşünülmesin. Aksine bu gibi konulara, yani şu gündemde olan, nahoş olan bir konu dönüyor. Hemen hemen bütün Instagram açtığınızda, TV'de sürekli bu haber dönüyor. E, O gibi durumlara, o frekanslara maruz kalmamak için, orası çünkü bir dip nokta, Hı hı. oraya maruz kalmamak için bizim bu 7 bilinç seviyesini çok iyi anlamamız gerekiyor. Ve bu 7 bilinç seviyesinin içinde. Şimdi bu konuyu niçin anlatacağız bugün? Biraz burayı anlatmaya çalışıyorum ki bu bilinçle dinleyelim. Şimdi bu 7 bilinç seviyesi. Sanki 7 basamaklı bir merdiven gibi bunu düşünelim. Eğer siz bunun alt basamaklarında 1 ve 2'de uzun süre kalırsanız burası bir vortex oluşturur. Yani bir girdap oluşturur. Girdabı biliyorsunuz dönen bir şeydir. Aynı şeyin etrafında döner durursanız o belli bir süre sonra sizi daha aşağı doğru çeker. Yani birinci bilincin en düşük bilinçtir. O seviyenin de altına düştüğünüz zaman işte bu gibi etkilere maruz kalırsınız. Şu an adını telaffuz etmediğimiz o kötü hastalıklar veya işte şu an gündemdeki o konuşulan kötü sürüngenler olarak adlandırılan yapılara dönüşüyoruz. O yüzden bu 7 bilinç seviyesini anlamamız ve bu bilinç seviyelerinde ilerlememiz gerekiyor. Önce bu programı niçin yaptığımızı böyle kısacık bir özetlemiş olalım. Yayının içerisinde yine e, yeni bir atölye havasında yapacağız ve hatta programın en başında herkes kendisiyle ilgili bir gündem, bir konu belirleyecek ve o konuyu devam ettirerek götüreceğiz. Nasıl bir gündem olacak bu? O Yani şöyle bir şey. Son zaman örnek. bizi en çok yoran şey ne? En çok kafamız nereye takılıyor? Bu iş olabilir, birisine kızmış olabiliriz, eşle ilgili bir sorun olabilir, para olabilir, çocuğumuzla ilgili bir konu, anne, baba, kardeşler. Yani hemen şöyle şu bir hafta içerisinde zaten tutulmalara doğru gittiğimiz bir dönemin içindeyiz. Yani 10 gün sonra bir tutulma, güneş tutulması olacak. Orada bu konular tetiklenmeye başladı. Yine 6 aylık bir döngüye giriyoruz. Herkes şöyle bir konusunu belirleyecek. Onun için de ilerleyeceğiz. 7 bilinç ne demek? Neler oluyor? Ve daha sonra biz bu bilinç seviyemizi düşüren ve yükselten formülleri vereceğim programın
konuyu anlattıktan sonra. Yani bilincimizi yükseltmek için ne yapmamız ve ne yapmamamız özellikle gerekiyor. Onları böyle maddeleyerek vereceğim yine. Ve daha sonra da bir konuda bir böyle gözümüzü kapatıp meditatif olarak e, kendimiz hangi bilinç seviyesindeysek, şimdi konuyu anlatırken herkes kendi bilinç seviyesini bulacak ve yayının sonunda yapacağımız çalışmada da herkes, örnek veriyorum, üçüncü bilinçte çıktı. Bizi üçüncü bilinçten bir üst bilince, yani dördüncü bilince çıkaracak bir atölye yapacağız programın sonunda. Akışımız bu şekilde olacak. Evet, ben şimdi bu kelimeleri titreştirmiyorum, söylemiyorum, dillendirmiyorum bile deyince insanlar bunu farklı algılayabilir ama şimdi bilinç seviyelerini konuşunca bunu daha net anlayacağız diyorum. Siz ne diyorsunuz hocam bu konuya? Kesinlikle. Yani şimdi tabii benim işim farklı. Yani onu en sona bırakacağım. Ara ara söylüyorum. Bunları bilmek, korkmadan, yani korkuyu aşarak bunları bilmek, tamamen uykudan çıkmak açısından, çünkü çocuklarına sahip çıkması lazım insanların, ya da bir felaket olduğunda gözlerini açması lazım. Benim işim biraz daha farklı, hani senin işin illaki farklı, ama frekans konusuna önünde sonunda hep ben de değiniyorum. Herkesin hangi radyo istasyonunu çevirirsek oradayız, onunla rezone oluyoruz ya. Yani korkuda olmadan, yani bil ve ötesine geç. Korkuda olmadan olması gerekiyor. Bunu da en sonunda mutlaka duyuracağım. Şu birkaç günlük bildirimden sonra sıra oraya geliyor. Yani burada değil. Nasıl virüs zamanında hani biz düştüğümüz için virüse yakalandık. Ben de yakalandım. Nedir? Modum düştü. Bir şeye çok kızdım. Bir şeye çok üzüldüm. Tak, 57 frekanslı virüsle rezone olduk. Yani benim korona, yani benim Covid olmam için 57 frekansa inmem gerekiyordu. Yani ben 300'e titreşsem bana bir şey yapamazdı ki. Yani konu bu. Süpersin. Yani o kadar güzel yakıştı ki inşallah bunu herkes bu arada dinler. Hani bu yeni gelen 20 bin kardeşimiz de umarım bunu dinler. Bileceksin. Bilginin ötesine geçeceksin. O frekansta takılmadan diyorum. Ve bu işin ustası geldi. Şimdi burada bugün daha bu konuyu düşündüm hocam. Çünkü öyle bir alemdeyiz ki şimdi herkesin Sema Su gibi olması doğru değil. Olmaz. Çünkü birilerinin de tıpkı satranç oyunundaki piyon var, fil var, kale Evet. var, şah var, mat var. Kale kaleliğini yapacak. Piyon Evet. piyonluğunu yapacak. Şah şahlığını yapacak. Yani birilerinin de insanlara bunu anlatması, Evet. duyurması ve uyarması gerekiyor. Ee, Bunları yaparken korkutmadan ve frekansı düşürmeden yapmalıyız ama şunu da bilmeliyiz. Kar geliyor, kış geliyor, havada gürültü var. Yani ondan haberdar olmalıyız. Evet. Bakın haber, Mantonu hazırla diyorsun yani. Kış geliyor. evet, birilerinin o anonsu yapması lazım. Kar geliyor anonsunu birisi yapacak. Birisi de kar gelindiğinde evin içinde neler yapılması Hı gerektiğini hı. anlatacak. Herkesin rolü ve görevi burada Evet. göre. Sadece buradaki hassas nokta şu, bunu yaparken, bu çok önemli benim için, benim hayatımdaki temel prensip. Her attığım adımda benim bunun altındaki niyetim ne? Ben bunu bir çıkar için, kendi menfaatim için, mesela bizim gibi insanlar göz önündeyiz ve işte rating almak adına takipçi, beğeni gibi konular, bakın şimdi bizler bu koltukta oturuyoruz ama bizlerin de imtihan edildiği, bizlerin de sınandığı nefsin ince yerleri var. Eğer onu yaparken ki niyetimiz böyle bir niyetse, yani altın Evet. Aynen. ve çıkara dayalı bir niyetse o iş yürümez zaten. Orada başta etti o kişi ve nahoş da değil. Zaten 2026 yılı 2030 yılına kadar bunu yapanların
çok acı bir şekilde karşılığını alacağı, eleneceği ve yok olacağı bir döneme girdik. Kesinlikle. Buna kadar ciddi bir dönem var önümüzde. O yüzden buradaki niyet önemli. İnsanları uyarmak, farkındalık kazandırmak ve gelişime katkı olması olmalı buradaki yaklaşım. Evet, hadi bakalım şimdi 7 bilinç. Bunların böyle isimlerini çok kolay anlayabileceğiniz şekilde özellikle düzenlemeye çalıştım ki dilerseniz not alabilirsiniz, daha sonra yayını tekrar izleyebilirsiniz ama mutlaka tekrar bir kere daha izleyin bu yayını. Bir başta onu söylemek isterim. E, Şimdi birinci bilinç, kurban bilinci. Kişi burada kendisini mağdur görür. Bir şeylerden korkar. Eyvah, şimdi bu geliyormuş. Gündemi biliyoruz. Eyvah, işte bak şu oluyormuş, bu oluyormuş, şunlar geliyormuş. Ne yapacağız şimdi? Zavallı biz şeklinde bir korku üretmek. İşte mağdur olmak, mağdur rolünde olmak. Benim başıma bunlar geldi, bana bunu yaptılar. Onların yüzünden oldu. Bakın burada kurban bilincinde e, biraz başkalarını suçlamak vardır. Sorumlu onlardır. Onlar kötü yapıyordur. Onların yüzünden bu benim başıma gelmiştir. Veya şey vardır. Onlar iyi, onlar şanslı, ben kötüyüm, ben şanssızım. Mesela evde annem kardeşimi daha çok sever, beni daha az sever. Mesela çok basit. Hemen aklıma gelen örneklerden. Bunun gibi yapıda olanlar e, kurban bilincindedir. Şimdi atölye gibi yapalım dedik. Herkes şu gündemini bir düşünsün. Şu bir hafta 10 gün içinde. Hatta bugün ne takıldı? Ne canı sıkıldı? Bu ara zihni en çok kiminle meşgul? Orada bir düşünsün bakalım. Bunu yapıyor muyuz? Bu gibi karşı tarafı suçlama ve bir memnuniyetsizlik hali, mutsuzluk hali. Ve bu birinci bilinçte olan insanlar biraz şey durur hocam. Pasif durur. Yani hani böyle atılgan değildir. Ama mağdur böyle gerçekten kurban gibi sesi çıkmaz dışarı karşı. Hep içinde öğütür olayı. Daha pasif bir memnuniyetsizliktir bu. Ve biz bu enerjide olduğumuz zaman yaptığımız iş görünmez, değersiz olur. Çok iyi bir yerde çalışıyor olabilirsiniz, işiniz iyi olabilir ama bir türlü o kurban bilincinden dolayı yaptığınız işi parlamaz. Ondan sonra ilişkiniz istediğiniz gibi gitmez. Para akışınız donuktur. Çünkü para mutluluk olan, memnuniyet olan, şükür olan yere gelir. Memnuniyetsizliğin olduğu yerde para akışını göremeyiz. Ve bu kurban bilincinde olan insanların temel ihtiyacı onlar hep şunu duymak isterler. Evet sen haklısın. Evet sen haklısın. Hep bu sözü duymak isterler. Kazara onlara mesela bir öğüt vermeye kalkışın. Bak şöyle oldu böyle oldu. Sen beni anlamıyorsun. Hayır şöyle böyle diye burada direnç gösterirler. Şimdi bir kişi uzun süre birinci bilinçte kalır. Sonra ikinci bilince geçer. İkinci bilinç nasıl bir bilinç? Burası öfke ve isyanın olduğu bilinç. Burada artık uzun süre birinci bilinçte kalıp susan insan en sonunda bir patlama noktasına gelir. Genelde böyle 30'lu yaşlarında halim salim olan, her şeye susan kadınlarda biz bunu daha çok görüyoruz. 30'lu 40'lı yaşlarda idare etmiş, susmuş, içine atmış olanlar birdenbire bir bakıyoruz 40'ından 45'inden sonra öfke ve isyana giriyorlar. Sert bir enerji. Ve burada konuşmaya başlıyorlar. Kırıcı oluyorlar. İşte sen şöyleydin artık bundan sonra kendimi ezdirmem. Bundan sonra kimse bana böyle davranmayacak. O artık o eskisi eskide kaldı. Şeklinde isyan ve öfkenin olduğu ikinci bilinç olur. Burada gerilim vardır.
stres vardır, ego savaşları vardır. Yani zorbalık vardır. Kişi böyle inat eder, hırs vardır. Şimdi şöyle herkes bir baksın bakalım. Şu yaşadığı, onu rahatsız eden konunun içinde böyle bir enerjide olabilir miyiz? Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Her bilinç için kendinize bir puan verin. Mesela 1 ile 10 arasında. Ben 1 ile 10 arasında kaç birinci bilinçteyim? Kendine 3 verebilirsin veya evet ben bunu bayağı yapıyorum 8-9. Yani her bilinç seviyesini böyle kendinize göre de puanlarsanız sondaki grafikte daha çok nerede takılı olduğunuzu da kolay görürsünüz. Üçüncü bilinç, kişi artık 1 ve 2'de sustu, sonra isyan etti, öfkeye girdi. Üçüncü bilince geçebilirse eğer, bakın burası çok önemli. Eğer geçemezseniz, bu 1 ve 2'de kalırsanız, burası ciddi bir sorun. O vortex dediğimiz girdabı oluşturur. Bu 1-2 ve ondan sonra sizi giderek aşağı çeker ve fiziksel hastalık veya bu istemediğiniz olaylarla rezone olmaya başlarsınız. Frekansınız iyice düşer. Eğer şanslıysak üçüncü bilince geçeriz. Üçüncü bilinçte bir arayış başlar, bir sorgulama. Kişi böyle bir farkındalık aşamasına girer, der ki ya acaba ben yanlış yapıyor olabilir miyim? Ya acaba bende bir hata olabilir mi? Veya bunun bir başka yolu olmalı. Bunun bir çıkışı varsa bunu göreyim, bunu öğreneyim gibi bir arayışa girer. Buradaki en kilitli soru şudur. Ben nerede yanlış yapıyorum? Hani Albert Einstein'ın çok güzel bir sözü var. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edemezsiniz. Deliliğin ta kendisidir der. Evet. Evet. Eğer kişi bu soruyu bakın sorabilirse kendine, ben bir şeyler ters gidiyor. Çünkü birinci ve ikinci bilinçte hep şikayet, başkalarını suçlama vardır. Ama bu ciddi büyük bir adımdır. Ya ben bugüne kadar bunları yaptım. Bu yaptıklarım işe yaramadı. Ben bir şeyi eksik, yanlış yapıyorum deyip bir hatasının olduğunu kabul ettiği yerdir. Bu aşama, üçüncü aşamada kişi işte böyle bunun gibi yayınları izlemeye başlar. Kişisel gelişimle ilgili kitaplar okumaya başlar. İşte bir yol arayışına girer. Ama bu yolda burada da bir tuzak vardır. Buradaki tuzak, kişi öyle bir şey arar ki bir sihirli iğne arar. Der ki hani bir iğne olsun yapayım böyle fıs, her şey bir anda bitsin iyileşsin ister. O yüzden bu evrede insanların, ben bunu yaşadım geçmişte, aynı evreden ben de geçtiğim için eğitimden eğitime koşar. Birçok kitap okur. İster ki böyle her şey çok çabuk olsun. Ama olan şey bir türlü onu tatmin etmez. Ya bu değilmiş, bu değilmiş. Biraz böyle kolayına kaçmak ister. Rahat olsun, konforlu olsun ister. Hatta yüzleşme sürecine gireceğini anlar kişi burada. Yani kendi geçmişinde yaptığı hataları ve dolayısıyla da o yüzleşmelerden kaçmak ister. Çünkü egosuna dokunacaktır. Ben hata yaptım diyebilmek. Kolay bir şey midir, zor bir şey midir hocam? Kesinlikle zor bir şeydir. Peki bir soru daha. Bunu diyebilen insan, ben burada hata yaptım diyebilen insan, Hı hı. egosu düşük bir insan mıdır, yüksek bir insan mıdır? Veya sorunun diğer şekli, hata yaptığını bir türlü kabul etmeyen, hep başkalarının yanlış olduğunu düşünen bir insan, egosu düşük bir insan mıdır? Kesinlikle yüksektir. Evet.
Yani Egosu boyunu aşmıştır artık. kibir dediğimiz o yerdedir. Ben hatalı değilim. Ben hata yapmış olamam. Hı Ama hı. bakın, bu çok güzel bir enerjidir. Bir kere kişi kendine, ya ben hata yaptım. Ben yanlış yaptım diyebilmek Artık egosunu fark etmiştir. de o kadar büyük bir özgürlük ki. Ve fark etmek işte aslında egoyla aynı boya gelmek, değil mi? Şimdi ego kötü bir şey değil. Evet. Ego gerekli bir şey. Ama bizim bahsettiğimiz ego, şimdi bunu hep biz bir sarkaç örneğiyle anlatırız eğitimlerde. Ego dengede olduğu zaman dikey bağlantıda oluruz biz. Dikey bağlantı demek, Yaradan'la Hı ilahi hı. kanalımızın açık olduğu, bir ve bütün olduğumuz, merkezde olduğumuz, anda olduğumuz, hatta Allah'ta olduğumuzun idrakinde olduğumuz, huzurda olduğumuz, birlik içinde olduğumuz yerdir. E, Egonun dengede olduğu yer. Ama biz egoyu ya burada tutuyoruz ya burada tutuyoruz. Ya kendimizi yerlerin altına koyuyoruz. Farkında değiliz değerimizin, veya kendimize gereğinden fazla bir anlam yüklüyoruz. Böyle Var. burnumuz havada dik, hiçbir şey yanlış yapmış olamam, her şeyi doğru yapmam lazım, mükemmeliyetçi dediğimiz bir yapıda oluyoruz. Bu işte bizi en çok yoran şey. O yüzden hata yaptım. Zaten hiçbirimiz tam değiliz. Hepimiz yeryüzüne bir şey öğrenmek için geldik. Bir görevimiz var. Bir yarayı aldık getirdik ruhlar aleminden ki burada iyileştirmek için buradayız. İşte orada hata yaptığını da algılamak, hani şey vardır ya, aynı olaylarla karşılaşmak. Aynı ihanete uğruyorum. Aynı arkadaş beni benzeri geliyor. Ahmet gidiyor, Mehmet geliyor, kazıklıyor. İşte orada hata yaptığımı fark ettiğin anda aslında sınav aynı yerden gelmiyor artık. O sınavı geçiyorsun. Soru Çünkü aynı yerden gelmiyor. çünkü hocam, bilincin bir üst bilince geçmiş oluyorsun. Evet. Yani benim çevremde var. Çok yakınlarımda var. Arkadaşlarım da var. Danışanlarımız da var. Yani burada takılı kalırsanız en büyük zarar kendinize. Sonra burada dördüncü bilince geçiş oluyor. Bu çok kıymetli bir bilinç. Çok tatlı bir bilinç. Sorumluluk bilinci. Yani ben yaptığım davranışlarımın sorumluluğunu alıyorum. İşte bu. Bu yaptıklarımdan ben sorumluyum. Burada cesaret başlıyor artık. Burada cesaret başlıyor. Bunu herkes yapamaz. Şimdi bakın, törpülenmesi gereken bir şeyden bahsediyoruz. Burada sorumluluk bilincinde şu başlar. Kişi objektif görmeye başlıyor birdenbire. Olayları tarafsız görmek. Daha evvel başkalarını suçluyor, kendini haklı görürken, aa evet diyor. O da orada böyle düşünmüş olabilir. O yüzden bunu yapmış olabilir gibi bir objektif görme başlıyor ve davranışlarını değiştirmeye başlıyor. Hareketlerini, kullandığı kelimeleri, daha evvel o 1, 2'de, 3'te kabul edemediği, yapamadığı şeyleri sorumluluk alarak, artık yüzleşerek, o cesaretle onlara sahip çıkıyor ve iradeyi kullanmaya başlıyor. Dördüncü bilinçte. Ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bunu yapmaya başladığı zaman işte aynen sizin dediğiniz gibi birdenbire olaylar kendiliğinden iyileşmeye başlıyor. Nasıl oldu bu? Sırf bunu fark edip bir üst bilince geçtiği gibi, bunu radyo frekansları çok güzel anlatıyor. Yani 7 bilinci konuşacağız şimdi. Her bilincin bir radyo dalgasının Hı düğmesi hı. düşünelim. Üst üste 7 tane düğme. Örnek veriyorum, en altta ne çalsın? Hani bazıları çok seviyor olabilir ama heavy metal diyelim, böyle bangır bangır bir müzik çalıyor. Gürültülü, yorucu. Sonra sizin düğmeniz orada olursa sürekli o frekansı dinliyorsunuz.
o frekanstaki insanlar ve olaylar çıkıyor karşımıza. İşte bilinciniz bir üst seviyeye geçtiğinde, örnek veriyorum, orada da ne olsun? Hadi Arabesk. arabesk olsun. Öldüm, yandım, bittim. Hı. Orada da o müzik ve o frekanstaki insanlar, arabesk insanlar çıkıyor hayatınıza. Yani burada görmemiz gereken şu: bizim bilinci yükseltmeye çalışmamızın ana formülü, biz genelde şu hataya düşüyoruz. Biz etrafımızdaki insanları değiştirmeye çalışıyoruz. Yaşam koşullarını, onların davranışlarını, hatta bu hava durumunu değiştirmeye çalışmak gibi. Hava durumunu değiştiremezsiniz. Evet. En çok takılı kaldığımız yer burası. Burayı fark edip siz kendiniz değiştiğinde, bilinciniz değiştiğinde etrafınızdaki kişiler, durumlar otomatik olarak değişiyor. Yani sen değiştiğinde aslında senin etrafındakiler de ya hologramdan düşüyorlar ya da yeni insanlar ve yeni olaylar geliyor. Yeni bir çevre. Şimdi Evet. orada şöyle bir söz var hocam. Ya değişir ya değişir kuralı var. Şimdi benim davranışım değişti, duruşum değişti, mukaddesle konuşmam değişti. Bir bakıyorum, ben mukaddese yumuşak davranınca, anlayışlı davranınca, onun da hareketleri değişmeye başlıyor. Evet. Ya değişir ya değişir dedi. Ya da mukaddes o frekansta değil, değişmiyor. Şer. Bu sefer benim hayatımdan çıkıyor, mukaddesin yerine başkası geliyor. O Evet. frekansa uygun birisi geliyor. Bakın, bu eş dahil. Kesinlikle. O yüzden gidenin peşine düşmemek lazım. İzin vermek, yolunu açmak lazım. Senin hologramından düştü. Eşin, dostun, arkadaşın, yani bir şekilde hologramından düştüğünde artık zaten tekrar gelse de rezone olamıyor. Evet. Sonra akış, beşinci bilinç hocam. Akış ve güven bilinci. Bu da çok güzel. Ne oluyor burada biliyor musunuz? Her şey kendiliğinden akmaya başlıyor. İşte bu. Bir bakıyorsun, ya hayatımda her şey düzene girmeye başladı gibi. Hep iyi insanlar çıkıyor karşıma. Ben bunları duyuyorum mesela danışanlarımızda, çalışmalardan sonra. Ya hiçbir şey yapmadım. Ben değişince annem de değişti. Hareketleri değişti. Sonra bu, bakın, maddi manevi olarak kazancınızı da, başarınızı, kariyerinizi de olumlu etkiliyor. Birdenbire terfi alıyorsunuz. Bir şey oluyor. Sonra şu başlıyor. Bakın, burası çok önemli bir kilit. Bunu görünce bilinçli zihniyle, diyor, bu sistem çalışıyormuş diyor. Yani benim bilincim değişince dışarısı da değişiyormuş. Ve bu ne getiriyor beraberinde? Bir güven getiriyor. İçinde yaşadığımız sistemin dilini anlayıp onun diliyle konuşmaya başlayınca, diyor, ben yaptım, yanıt da verdi bana diyor. Güveni artıyor. Yani içinde bulunduğu sisteme güveni artıyor. Sonra burada tabii her bilinç seviyesinde biz bir süre kalırız ve demleniriz. Bu her bilincin içinde de kendine göre 3 bölüm var. Her bölümün, her bilincin giriş bölümü, gelişme bölümü ve sonuç bölümü. Yani onu bir üst basamağa geçiren döngüleri vardır. Onlar kendi içlerinde böyle bir yoğrulur. Sonra altıncı bilinçte sevgi ve şefkat bilinci. Kişi o kadar o içinde bulunduğu sisteme, bu süreçte Yaradan'a olan güveni, inancı, ilahi sisteme olan güveni artar ve beşinci bilinçte şunu görmüştür: hayat o kadar adil ki, hani derler, kocaman yazarlar kamyonların, tırların arkasına, hayat adil değildir diye. Hayır, hayat, Yaradan o kadar adildir ki, bakın, bugünün olanını
Bugün vermiyorsa yarın senin çocuğuna veriyor, torununa veriyor. Yani evrende hiçbir şey yok olmuyor, yoktan var olmuyor. Hepsi bir döngü halinde. Ve ne ekersen onu biçersin. Ya da şöyle oluyor. Olumlu ya da olumsuz, işte ben Gülay'a yardım ediyorum. Gülay'dan ihanet görüyorum. Aslında ben de Ayşe'den yardım görüyorum. Ben orada Gülay'a bunu yaptım. Gülay ihanet etti. Gülay hala bana bunu ödemedi. Oysa ki Ayşe tarafından geliyor. Yani sistem o kadar adil ki. Yani çocuğuma, çoluğuma, torunuma gönderdiği gibi bana da başka bir elle gönderiyor. Ama biz hala onun peşinde oluyoruz. Bunu da fark etmiyoruz. Yani işte teslimiyette, akışta durduğumuzda anda onu da fark ediyoruz. Aa diyoruz, o yaptı ama oradan geldi. Bakın burada bilincimiz yüksek olursa biz bunu göremiyoruz. Ama birinci ve ikinci bilinçte olursak, işte parayı örnek veriyorum, Ayşe'ye verdiysek Ayşe'den almaya çalışıyoruz. Ayşe'de takılı kalıyoruz. Olayı göremiyoruz. Hı hı. Evet. Bu altıncı bilinçte hocam bir güzel şey de şu olur. Koşulsuz sevgi, beklentisiz sevmek. Mesela ilişkilerde hani yapıyoruz bir şeye, bir karşılık bekliyoruz. Bir beklentimiz oluyor. İşte değer görmek istiyoruz, ilgi görmek istiyoruz. Şimdi o neden biz o ilgiyi Yaradan'dan görmeye başlayınca kuldan bu ilgiyi beklemenin bir anlamı kalmıyor. O yüzden sevgi ve şefkat kanalında da bağlanmadan sevmek, beklentisiz sevmek e, gibi bir etkisini getiriyor beraberinde. Daha henüz konuşulacak bu konularda çok şey var ama yedinci bilince geçiyorum. Orası da birlik bilinci. İşte bu. Evet, orada egonun sustuğu, kendimizin daha berrak bir halde kaldığı, geçmişten ve gelecekten tamamen arınmış. Yani orası böyle derin bir sessizlik ve huzur hali. Aslında bir çalışma bunun için burada yapabilir miyiz diye düşündüm ama bu canlı yayında biraz zor olan bir çalışma olur. Bunu Yapalım bence. kamplarda yapıyoruz. O Hmm. biz böyle tam yedinci bilinç çalışmasında gerçekten orası başka bir alan, orası bir yuva, orası böyle bir fon gibi arkada her an var. Biz her anın onun üstündeyiz ama idrakinde değiliz. Bilmiyorum, belki de ilerleyen zamanlarda kısmet nasip olursa canlı yayında da bir gün yapalım bu bağlantıyı diye olur. Burada Aslında burada şey mi var? Teslimiyet. Her şey olması gerektiği gibi. Olan her şey iyidir. Olan her şey dışarıdan nasıl görünürse görünsün, göründüğü gibi olmayabilir. Yani burada huzur var aslında işte. Buraya geldiğinde huzur var. Burada bu her zaman kalabiliyor muyuz? Şimdi şöyle bir şey hocam, ben tabii burada bunları konuşurken kendi deneyimlerimle anlatabilirim. Hı Ee, hı. son 2 aydır e, çok tatlı bir halle e, tefekkür oldum. Yani bunları anlatmak şey değil. Hmm, sanırım her an orada kalınabiliyor hocam. Hep kalınabiliyor. Kendimde üstümdeki bir halle hemhal olma Hı halindeyim. hı, hı O yüzden hı, yanısını bilmediğim bir şey söyleyemem. hı Ee, hı. lakin şu son 2 aydır süreçte böyle meftun ediyor kendini. Yani sürekli orada olmak istiyorsun. Bunu işte söylediğinde bazen birdenbire ertesi günü insan düştüğünü hissediyor bu sefer. Daha dün bunu demiştim ama bir anda işte diğer bir enerji seviyesine düş. Ama nedir? Buraya geldikten sonra birlik bilincini aslında burayı tanımış oluyorsun, değil mi? Yani burayı bilmiş oluyorsun. Bildikten sonra düşebilirsin. Düşsen bile yine gelmen daha hızlı sürüyor. Hocam şöyle bir şey. Salıncak gibi düşün. Evet.
Bir ileriyi bir gösteriyor kendini, bir sonra geri çekiyor. Yani zaten kul ile Allah arasındaki ilişki bu. Böyle bir ilişki. Yani her an birlikte olsa, yine ben mantıken düşünüyorum. Düşünün, bir yeni araba aldığınız zaman, bir yeni bir şey aldığınız zaman, yeni bir kıyafet aldığınız zaman ilk hali nasıl oluyor? Böyle bir yenilik hali. Hı Sonra aradan bir ay, 3 ay geçiyor. Ne oluyor? Alışıyoruz ona. hı. Alışınca sıradanlaşıyor. Ben şimdi inanın 2 aydır öyle güzel bir duygu ki, hani sürekli orada olursa sıradanlaşmasından korkmaya başladım. Hı hı. Yani farklı bir bilinç, ama burayı şöyle anlatabilirim şimdi, dinleyicilerimiz bu hali tefekkür etsinler. Birlik bilincinin, buradaki kişi şöyle bir hal içinde. Hacivat'la Karagöz oyununu bir gün dedeyle torunu izlemeye gidiyorlar. O hikayeyi anlatalım, burada anlamaları kolaylaşsın. Ve çocuğun çok hoşuna gidiyor. Sonra dedesi diyor ki, hadi diyor, git bir de perdenin ardından izle. Sonra çocuk gidiyor, bir vakit sonra koşa koşa geliyor. Diyor ki, dede dede diyor, hepsini de aynı kişi oynatıyormuş diyor. Şimdi bakın, Hı. bu birlik bilincini anlamamız için bizim insan bilinciyle üçüncü boyuttan bunu anlayabilmemiz için bu örneği gün içinde içimizde yaşarken, kızdığımız var, sevdiğimiz var, sevmediğimiz var, yalancısı var, yalancısı var. Hepsinin onun tarafından oynatıldığını anlamak, idrak etmek, tefekkür etmek demek. Ha, kocaman da bir yazı var burada. Burayı herkes anlayamaz da diyor. Tasavvuf ehli de burayı. Demir leblebidir burası diyor. Bunu herkes yiyemez. Şimdi gündemi düşünün. Neler neler var. Kimler kimler var. Burada birlik bilincinde diyor ki, bütün her yerden zuhur eden odur. Aynen. Esmasıyla, sıfatıyla, zatıyla evrende Yaradan'dan başka hiçbir şey yoktur. Ve burası Hu denilen yer. O yüzden eee, herkes anlayamaz diyor. Ama yolumuzun ne olduğunu bilirsek, karınca misali hacca koyulmuş, varamazsın demişler. Olsun demiş, yolun belli olsun. Yani neyin üzerinde olduğumuzu, hani o Sırat Köprüsü denilen köprü, yani Sırat Köprüsü, oraya gittiğimizde üzerinde yürünecek bir köprü mü, onu ben bilmiyorum. Ama ben şunu biliyorum. Biz her an Sırat Köprüsü'nün üstünde yürüyoruz. Zaten müstakil. Sırat-ı müstakim. Kırdık mı? Kırıldık mı? Ezdik mi? Bizim tasavvuf üstadımız ağzınızdan salyaları akıtmayın derdi bize. Salya akıttın mı? Nefsime torpil yaptın mı? Yani bunun ölçüsünde durabilmek birlik bilincine işaret ediyor. Şimdi böyle hızlıca şeye de değinmek istiyorum hocam. Önemli bir formül olsun. Şimdi çalışmaya geçeceğiz bir bilinç seviyesinde. Şimdi zorlandığınız konuda bakalım neredesiniz ve bir üst bilince birlikte çıkacağız bu çalışmada. Ama önce bilincimizi düşüren bu 7 bilinçte merdiven merdiven çıktığımızda olayları böyle yukarıdan görür gibi daha net görüyoruz, daha rahat hareket ediyoruz, özgürleşiyoruz ve o kötü vortexten de uzaklaşmış oluyoruz. Ama bizi düşüren 5 şey var. Temel olarak bunlara bir değinelim istiyorum. Bunlardan uzak duruyoruz. Sonra bir de 5 tane özellikle yaptığımızda bilincimizi yükselten şeylerden bahsedeceğim. Birincisi şikayet. Beynimizi sürekli memnuniyetsiz ve kurban bilincinde tutuyor.
olabildiğince şikayeti, birbiriniz hakkında kötü, olumsuz konuşmayı bırakmak. Bu anında bir frekans sizi bir bilinç yükseltiyor veya yaptığınız zaman düşürüyor. İkincisi, bilinçsiz tüketilen sosyal medya ve haberler. Neyi dinlediğiniz, neyi izlediğiniz çok önemli. Çünkü burası zihnimiz bizim bir tarla gibi. Onu neyle meşgul ediyorsunuz? Bunu çok iyi öğrenmek durumundasınız. Bu gibi şeylerden uzak durun. Boş durun. Hiçbir şey yapmayın. Yürüyüş yapın. Ama gereksiz şey izlemeyin. Boşu boşuna şunlara lütfen dikkat edin. Bunlar bilinci düşürüyor ve daha dün işte havaalanında gelirken oturuyorum. İnanın artık alanımda 100 kişi var. 70 yaşında da var. 15 yaşında da var. Hocam yani utandım çekmedim. Yani şöyle bir çekilip de koy. Hepimiz şöyleyiz. 80 yaşındaki de böyle, 15 yaşındaki de böyle ve bakın çok büyük bir tehlike var. Şu omurgamız bizim dik durmak durumunda. Orası bir anten görevi görüyor. Frekans, yaradanla bağlantımızı, ilahi bağlantının kanalıdır omurilik ve bakın biz böyleyiz. Bu omurilik böyle oluyor ve o yaradanla bağlantıya geçme ilahi kanallarımız tıkanıyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Üçüncüsü sürekli geçmişi konuşmak. Geçmişte olanları anlatmak. O onu demişti, şöyle olmuştu, işte annem bana bunu yapmıştı. Geçmiş frekansı düşürüyor. Dördüncüsü bedenimizi yok saymak. Fizik bedene davranışımız. Bunlar neler? Kişisel bakım temizliğinden başlayarak uykusuzluk, uyku saatleri bilincimizi düşürüyor. Onunla beraber hareketsizlik, sürekli aynı pozisyonda kalmak, günlük dışarıda bir 20 dakika yürüyüşü eğer yapmıyorsak, bu bilincimizi otomatik olarak düşürüyor. Düzensiz beslenme, yediklerimiz, içtiklerimiz, bunlar bilinci düşürüyor. Onunla birlikte zihinsel doluluk, o gereksiz bilgi, gereksiz yere bir şeyleri kafaya takmak, düşünmek, beyin sisi diyoruz biz ona. Beyin sisi bilincimizi düşürüyor. Ve beşincisi de ayarlanamayan, e, dengesiz, sınırsız bir verme ve onay alma ihtiyacı. Alma verme dengesi diyorum ben ona kısaca. Yani kime ne kadar vereceksiniz, kimden ne kadar alacaksınız? Yüksek beklenti içindeyseniz, hep sürekli almak isteyen bir yapınız varsa veya çok fazla vericiyseniz, kendinize haksızlık ediyorsanız bunlar bizim bilincimizi düşürüyor. Bunların özellikle ayarlanması, iyileştirilmesi gerekiyor. Peki bunları nasıl yapacağız? Yani şimdi bu sözü söyleyeceğim ben ama hani doğru da anlaşılmak isterim. Bunun için bir yola girmeniz gerekiyor. Kendinizle çalışmanız gerekiyor. Tıpkı nasıl spor salonuna gidip insanlar hareket yapıyor, bir yıl boyunca gidiyor, bir şey üzerinde çalışıyor veya 5-6 ay giriyorlar, diyet yapılıyor. Bu da aynı böyle bir süreç. Bunun için programlar var. Biz bunu bünyemizde bir yıllık bir okul programımız var. Yani sadece bir eğitim gibi değil, orada gerçekten çalışılması ve içselleşmesi için e, bir programla yürütüyorum ben bunu birlikte olduğumuz arkadaşlarla. Yani bunları söylerken şunları yapın yapın yapmamız gerekenler ama o işin içinde de bir parçamın olması gerekiyor. Ben bunu bu şekilde yapıyorum birlikte olduğumuz arkadaşlarla. Yani burada sadece konuşup konuşup gidiyor olmak da bence çok eksik olurdu. Ama bunun bir yolu var. Ee, Onu da bilin isterim. Peki, bilinci yükselten şeyler şimdi yapacaklarımız. Sıraya göre yazdım bunları. Beşi de, beş adım, beşini de sırayla yapacağız. Sırası önemli. Bir, geçmişe ait olumsuz hislerden kurtulmak. Süper.
Çok büyük yol alıyorsun zaten. Buna bilinçaltı temizliği diyebilirsiniz. Geçmiş temizleme diyebilirsiniz. Gerçekten bununla ilgili lütfen canlar ciddi bir şey yapın. Hayatınızda bir kere olsun. Bir şu bilinçaltınızla ilgili tıpkı bir doktora gidip bir tahlil yaptırıp kan değerlerinize baktırdığınız gibi bir MR çekildiği gibi bunun yapılması çok önemli. Özellikle bir anne, baba ve anne karnı dediğimiz bir çalışma var. Ee, Bizim web sayfasına girdiğinizde orada detayları görebilirsiniz. O çalışma hızlı yol aldırıyor. Böyle bir şeyi rotanızda mutlaka bulundurun. İkincisi doğru davranış modelleri öğrenmek. Şimdi tamam geçmişi temizledim. Oradaki duyguları iyileştirdim. Şimdi ben sema, su onlar iyileşti ama sudan çıkmış balık gibiyim. Şimdi ne yapacağım peki? Konuşmam, oturmam, kalkmam, alma verme dengesini dengelemek. Burada yeni davranış modelleri öğrenmem lazım. Konuşma şekli öğrenmem lazım. Tıpkı bir dil öğreniyor gibi. E, ikinci adımda bunun olması gerekiyor. Üçüncüsü yavaşlamamız gerekiyor. Çok hızlı hareket ediyoruz. Dürtüsel hareket ediyoruz. Bilinçsiz hareket ediyoruz. Yavaşlamak. Evde bulaşık yıkıyorsunuz, yemek yapıyorsunuz, temizlik yapıyorsunuz. Bilinçli olarak daha yavaş yapın. Beşinci vitesle yapmayın. Üçüncü vitese, ikinci vitese düşürün kendinizi. Ve yaparken, hareket ederken onu hissederek yapın. Aklınız, bedeniniz orada. Bulaşık yıkıyorsun. Yumuşak yumuşak bulaşığı bir yıka böyle. Hisset, orada ol. Yavaşla. Biz ne yapıyoruz? Aklımızda bin bir türlü şeyle düşünüyoruz. Yaptık mı yapmadık mı bile hatırlamıyoruz. Yani e, dürtüsel yani Süper. bile olmuyoruz yani biz burada. Bilinçsiz oluyoruz. Buna önem verelim. Ve burada tefekkür. Biz şimdi hakikat bilinci eğitimlerimiz var. Orada bunun içini doldurarak anlatıyoruz. Burada tefekkürümüzün olması gerekiyor. Yani orada onu yaptıranın idrakiyle yapmaktan bahsediyorum. Böyle bir şey. Dördüncüsü Yaradan'la bağ kurmak. Dikey bağlantı. Bu namaz olur, dua olur, Allah'la konuşmak olur. Onun orada olduğunu, var olduğunu, seni gözetlediğini, 7/24 seni duyan bir kaynakla bağlantıda olduğunu sıkça hatırlatmak gerekiyor kendimize. Beşincisi hizmet bilincinde olmak. Ne demek bu? Çok önemli, çok çok önemli. Şimdi Ubuntu diye bir şey vardır, bir kelime. Şöyle anlatayım bunu kısaca. Bir gün bir yerli kabilede yapılır bu çalışma. Yemek gelir, herkes de aç, bir gündür aç bırakılmış, iftar mesela böyle bunun gibi bir şey. Ve kaşıklar gelir. Kaşıklar gelir ama kaşıklar çok uzundur. Böyle 1-1,5 metre kaşık. Yani bir kişinin kaşığı alıp çorbaya, yemeğe daldırıp ağzını götürmesi mümkün değil. Şimdi herkes önce alır kaşıkları ağzına götürmeye çalışır. Hiç, Birbirlerine vururlar. evet, hiçbirisi Evet. ne yiyebilir bir de birbirlerinin saflarıyla birbirlerinin işlerini bozar, gözünü rahatsız ediyor, elindekini döküyor. Ortalık karışır. Ondan sonra Çok severim birisi bir hikayeni. alır, karşısındakinin ağzına uzatır. Kaşık uzun olduğu için. Hı hı. Karşıdaki de alır yemeğini sana uzatır. Bunu gören öbürleri de aynısını yapmaya başlar. Yani herkes kendi karnını doyurmaya değil, birbirinin karnını doyurmaya. Müthiş. İşte bakın
Hizmet bilinci demek bu demek. Yani biz burada birine yardım ederken, birine bir şey verirken aslında kendi karnımızı doyuruyoruz. Veya tam tersi, birine zarar veriyorken, birine üzüyorsanız birini, kendimizi üzüyoruz. Ben bunu şeye çok benzetirim. Trafikteki arabalara. Mesela trafikte bütün arabalar bilir. Hiç kimse kimseye birbirine vurmadan, değmeden gider. Çünkü bilir, ben ona değersem aynı zararı kendim de göreceğim. Ne yapıyoruz? Herkes dikkat ediyor değil mi? Kimse kimseye Tabii vurmama. tabii. Ve Tabii. trafik yok. İşte bunun gibi, yani bu bilincin farkında olmalıyız ki böylece o hem birlik bilincini anlayabileceğiz, hem de o hizmet bilinci bizim bilincimizi yükselten bir yapı olacak. Bu beş. Burada çok sevdiğim bir hikaye var. Onu anlatmak istiyorum ben. İzin verir misin? Tabii ki hocam. Bir çocukla annesi pikniğe giderler. Çocuk piknikte bir şey vardır orada. Devasa bir vadi vardır ve orada vadide bağırmaya başlar. Senden nefret ediyorum. Vadiden gelen eko, ses aynıdır. Senden de 2 kere söyler, 3 kere söyler. Sonra der ki anne ne kadar kötü bak. Karşıdan bana benden nefret ediyormuş. Bir ses geliyor. Çok kötü. O vadi çok kötü. Annesi der ki bak şimdi bir dinle bakalım. Seni seviyorum diye seslenir ve vadiden seni seviyorum diye bir ekolanma bir ses gelir. Sen der oraya hangi sesi, hangi duyguyu gönderiyorsan oradan o gelir. Yani işte biz bunu kulağımıza küpe etmemiz lazım. Ne veriyorsan aslında sana o geliyor. Kötülük yaptığında sistem sana bir şekilde başka yerden deminki gibi yani başka isimde, başka bir olayla sana aslında onu geri gönderiyor. Biz bunu takip edemiyoruz. Biz bunun farkında değiliz. A noktasından E noktasına geliyoruz da aradaki B'yi, C'yi, D'yi unutuyoruz. Oralarda hangi yollardan geçtiğimizi unutuyoruz. Vay canına ne kadar kötü bir şey oldu. Benim başıma bu nasıl gelir? Nasıl ben burada olabilirim derken yolları unutuyoruz aslında. Aslında formül çok basit. Formül çok basit, ama işte bu bir ikinci bilinç bizi çok oyalıyor. Eğer bunları anlayıp idrak edebilirsek eee, hayatımız kolaylaşıyor. Hizmet bilinci çok önemli. Ne ekersen onu biçersin. Atalarımız da söylemiş. Eee, Çok önemli ve çok keyifli yani. Şimdi ben böyle birkaç yaşadığım şey geldi aklıma. Eee, Emin olun, çok adil. Hayat o kadar adil ki hiç hakkınızı yemiyor, hiç bırakmıyor yani. Hiç bırakmıyor. O yüzden siz yapın, o bir kulun elinden geliyor. Evet, şimdi hangi bilinç seviyesindeyiz? Hemen yapalım mı şu çalışmamızı? Yapalım. Yapalım mı? Yapalım. Hı hı. Hadi bakalım. Bir gözlerimiz şöyle, herkes sakince kapatarak bakalım bizi bu son günlerde en çok zorlayan konu neyse onunla ilgili. Şimdi içsel bir çalışmayla bir üst bilince geçmenin akışını yapacağız birlikte. Gözlerimiz kapalı, derin bir nefes alarak sakince bırak. Önce bedeninin yavaş yavaş gevşediğini hisset. Başın gevşiyor, omuzların, göğüs kafesin gevşesin. Her nefeste karın kasların, bacakların, ayak tabanlarına kadar bütün bedenin gevşedi. Ve şimdi seni son zamanlarda
en çok zorlayan konu nedir? İşle ilgili, ilişkiyle, iş yerinde biri, annen, baban, kardeşin, arkadaşın, çocuğun. Bak bakalım seni en çok zorlayan konu nedir? Bu konuyla ilgili en sık kurduğun cümle nedir? Bu konuyla ilgili en sık kurduğun cümle ne? Ve tekrar derin bir nefes al. Nefesini bırakırken bu olay beni yükseltmek için gelmiş olsaydı bana ne öğretirdi? Bu olay beni yükseltmek için gelmiş olsaydı bana ne öğretirdi? Tekrar derin bir nefes al ve sakince bırakırken bir üst bilinçte aynı şeyi yaşayıp daha iyi bir duruş sergilemek nasıl olurdu? Bir üst bilinçte aynı şeyi yaşarken daha iyi bir duruş içinde olmak nasıl olurdu? Ve bu yeni duruş karşı tarafta bu olayın içindeki diğer kişilerde nasıl bir değişim yaratıyordu? Bu yeni hal diğerlerinde nasıl bir etki yaratıyor? Ve şimdi tekrar derin bir nefes alarak sakince gözlerimizi açabiliriz. Vay canına. Yanıtları içerisi veriyor, sürüyor. Bir küçük yol açıyor orada şimdi. Bunun üzerinde birazcık düşünmek, o yeni bilinç seviyesiyle biraz tefekkür etmek, o halin içinde kalmak,
işte orada yapılacak, öğrenilecek, o davranışta daha kolay yapabilecek adımları az evvel sıraladık. Oralarda geçirdiğiniz zaman bunları yapmak gerçekten çok kolay hale geliyor. Çok güzeldi. Çok derindi. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Yüreğinize sağlık sevgili hocam. Teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Umarım böyle küçük hem bir farkındalık hem de bir atölye tadında bir iletişim olur. Çok güzeldi. Çok. Sizin var değil mi bu ara atölye tarihi? Nedir? Bizim programlarımız hep oluyor. Web sayfasında var, Instagram sayfasında var. Bu ay yine zihin yönetimi dersleri var. Zihin yönetimi olmazsa olmaz canlar. Yani e, bunların hepsi zihinle ilgili, bilinçle ilgili konular. Tıpkı bir arabayı kullanmak gibi, arabayı kullanmadan yolda gidemiyoruz. Onu ne zaman isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Her an katılabilirsiniz o programlara. Canlarım takip edin. Sema Sekizoğlu. Çok güzel, çok hakikaten uyandırıcı şeyler var. Küçük küçük reels'ler var. Hepsi birbirinden başarılı. Yola çıkan kurtulur. Kitap. E, Şu yoldan geldim, yanımda değil. Evet, okumanız lazım. Yola çıkan, yolu bulan kurtulur. Yola çıkan diyorum bak. Yolu bulan kurtulur. Lütfen okuyun. O da doğru. Demonya'nın çocuklarını da okuyun. O da var mı yanında? Yok, yani şey olarak doğru çıkmak gerek. Evet, evet doğru. Yola çıkan kurtulur, yolu bulan kurtulur. Okuyun, takip edin. Hepinizi su gibi seviyoruz. Çok teşekkürler sevgili canlarım. İyi ki varsınız. Güzel akşamlar diliyorum hepinize. Can hocam çok teşekkür ediyorum. Seni seviyorum. İyi ki varsın. Sağ ol. Yarın 20'de YouTube kanalında Mukaddes Pekin Başlı YouTube kanalında. YouTube kanalını takip edin bu arada. Semasu Ekizoğlu. Sevgili canlar. Videoyu kaydediyorum. Her iki kanalda da olacak. Yani benim buraya kaydettiğimde hemen yanında Semasu Ekizoğlu'nu çok kolay bulacaksınız. İkimizin adı yan yana olacak. Bulmakta zorlanmayacaksınız. Güzel akşamlar diliyorum. Demin habire sordunuz. Sorularınızın cevabını yarın 22'de konuşacağız. Hayırlı akşamlar olsun. Çok teşekkürler güzel canım. Görüşmek üzere. İyi. Hayırlı akşamlar.